Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen battaniyeme geçmeden önce sizlerle şöyle bir hasret gidermek istiyorum. Biliyorsunuz ki 3 aydır YouTube'da yoktum. Sizlere bir mesaj gönderdim ve sorunumu sizlerle paylaştım. Neden burada olmadığımı, neden sizlerden ayrı kaldığımı, neden örgülerimden ayrı kaldığımı paylaştım arkadaşlar. Sizlerin o güzel yorumlarınızı da tek tek okuyup sizlere cevap vermeye çalıştım. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bel fıtığım var ve 19 yaşından beri bu hastalıkla uğraşıyorum. Genelde ben çok örgü örmemem gerekiyor. Doktorum öyle söyledi ama ben kendimi alamadığım için bu ara biraz ilerlemiş ve 3 ay boyunca yatmak zorunda kaldım. Ameliyat olmamak için yatarak geçirdim bu süreyi. Eğer olmam gerekiyorsa tabii ki olacağım ama dayanabildiğim kadar dayanmaya çalışıyorum. Fizik tedaviye başladım. Her gün fizik tedaviye gidip iyileşip daha çok video çekmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar, artık geri döndüm diyebilirim ama önceki kadar sık video atamayacağım. Normalde haftada 2 veya 3 video çekerken şu anda haftada bir videoya düşürebilirim. Çünkü çok fazla örgü öremiyorum artık. Ama bugün sizlerle çok güzel bir battaniye paylaşıyorum. Instagram'dan çok mesaj geldi. Ne olur sizden buket battaniye istiyoruz. Sizin elinizde, sizin anlatımınızla daha iyi anlıyoruz diyenler oldu ve sizleri kırmadım arkadaşlar. Sizler için çok güzel bir battaniye ördüm. Buket battaniye arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Çiçeklerini de biraz farklı ördüm. Diğerlerinden farklı olsun diye. Biliyorum birçok videosu var. Ben de karşıma çıktı, baktım, izledim. Onlar da çok güzel örmüşler. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Ama benimki biraz farklı olsun dedim ve böyle bir proje çıkardım. Hemen sizlere iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar %25 yün, %75 akrilik ipler kullandım. Hemen iplerim ne kadar gitti onları da söylemek istiyorum. Arkadaşlar battaniyeme şu şekilde toplamda şundan 3 yumak gitti. Hemen şöyle yapraklarımı göstermek istiyorum. Yapraklara sadece bir tane yeşil ipten kullandım ve çiçeklerime kırmızıdan 2 tane yeterli oldu arkadaşlar. Hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle tığlarımı da göstermek istiyorum. Arkadaşlar battaniyeyi 4 milimlik tığ ile ördüm. Yapraklarını 4 milimlik tığ ile ördüm. Çiçeklerini ise 3 milimlik tığ ile ördüm. Neden? Şöyle çiçeklerim çok yumuşak olsun istemedim. Şöyle hemen göstermek istiyorum çiçeklerimin güzelliğini. Şöyle tok dursun istedim. Çok salaş böyle yayılsın istemediğim için bu şekilde 3 milimlik tığ ile ördüm. Ama battaniyemi 4 milimle ördüğüm için şöyle hemen göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşacık. Bu iplerle ben şal da örüyorum. Eğer şu şekilde ortadan ölçtüğümüzde örerken şu şekilde tam ortadan, şu anki benim ördüğüm 1 metre arkadaşlar bebek battaniyesi için, ama sizler şal örmek isterseniz şöyle tam ortadan ölçtüğünüzde 1,5 metre örmeniz gerekiyor şal yapmak için. Bu iple de yapabilirsiniz, şal ipleriyle de örebilirsiniz, tamamen size kalmış. Ve hemen en önemli yere geliyorum ve nasıl bukete çeviriyoruz bu battaniyeyi onu göstermek istiyorum. Bakın tam ortadan tutuyorum ve şöyle yukarı kaldırıyorum. Ve hemen şu şekilde şu güzelliği göstermek istiyorum. Çiçeklerim çok yoğun ve o yüzden şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz yoğun. Toplamda 50 tane gül ördüm ve şöyle toplandığında şu şekilde göstermek istiyorum. Tam kameraya bile almıyor. Şöyle bakın.
Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Şu anda kameradan çok net görünmüyor. O yüzden gerçekten üzülüyorum. Şöyle net bir şekilde göstermeye çalışıyorum sizlere. Şöyle elinize aldığınızda tok tok duran bir model arkadaşlar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Uzun zamandır yoktum. Abonelikler ilerlemedi. O yüzden izlenimler, aboneler benim için çok önemli ve de videolarımın beğenilmesi. O yüzden bana destek olmak istiyorsanız videolarımı izleyip beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına hemen geçmek istiyorum. Öncelikle battaniyemizin orta bölümünden başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum ve birleştiği noktadan tutuyorum. Halkamın içinden ilmek geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkayla başladık ve sihirli halkamın içine çektiğim zincirle beraber elimi gayet gevşek tutarak ikili trabzanlar yapıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet, 12 tane ikili trabzanımı tamamladım ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi burada şöyle sihirli halkamın ipini iyice çekerek ortayı tamamen kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Ve hemen bakın. Alttaki trabzanın beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Arada zincir yok. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen tepesine battığım ikili trabzanın beline doluyorum. Yani her bir trabzana 2 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Tepeye battım. Aynı trabzanın beline batıyorum. Bir tane tepeye batıyorum. Bir de beline batarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakinin bakın tepesine battım. İkili trabzan ve beline doladım. İkili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son trabzanımı beline de doluyorum. Tepesine batmıştım. Şöyle şurada durduğumda toplamda 24 tane trabzanım olmuş oldu. Ve burada ben size küçük bir ipucu vermek istiyorum. Arkadaşlar ben burada normalde tamamlamış olduk ve şuraya batıp bakın şöyle kaydırma yaparak devam etmem gerekiyor. Ama burada battaniye büyüdüğünde açıklıklar oluyor ve ben onları hiç beğenmedim. O yüzden ben her zaman her sırada bitişinde şuradaki ilk çektiğim zinciri saymayacağım. Hemen burada tığın başını doluyorum ve bakın aynı zincirin dibine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve bu zincirin tepesine batmıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bir netleyelim. Yeniden göstereyim. Bu çünkü çok önemli. Burada bir açıklık olmamasının tek şeyi bu. Yolu bu. Evet, tığın başını doladım. Bakın bunu saymayacağım için hemen dibine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bunu saymadım. Hemen bakın beline doladığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum ve şunu saymıyorum. Şimdi artık bundan sonra hep beline doladıklarımızı beline dolayacağız. Ve şu ortadakilerde her bir sırada bir artacak. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum burada.
Tığın başını doluyorum. Bakın hemen beline doladım. Burada beline doluyorum. Çok pardon. Evet, tepesine bununla yapmış olduk. Beline doluyorum. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın burada tepesine doluyorum. Burada beline dolanmış yok, sadece tepesine batmış olanın sadece tepesine batıyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın bu beline dolanmış olan önce tepesine batıyorum. Sonra beline doluyorum. Bu normal trabzanın sadece tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şurada beline dolanmış trabzanın önce tepesine, sonra beline doluyorum. Normal trabzanın sadece tepesine battım. Beline dolanmış trabzanın önce tepesine, sonra beline doluyorum. Bu şekilde bakın. Bu sırada bir alt sırada şu beline dolanmamış normal trabzan bir taneydi. Burada bakın normal trabzan 2 tane oldu ve beline dolanmışlar bu şekilde hep aynı devam edecek 12 tane. Evet, bakın sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan. Daha sonra beline doluyorum. İkili trabzan. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada normal bir trabzanım var. Hemen buraya geliyorum. Normal ikili trabzanımı yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın çektiğim şu 2 zinciri saymıyorum. Hemen onun dibine battım. İkili trabzan yaptım. Bakın burada beline dolamış olduğum ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın burada 3 tane ikili trabzan görünüyor ama her zaman burayı saymıyoruz. Yani aralarda 2 tane olacak. Eğer çok kafanız karışırsa da hemen, eğer bunu yapamıyorum derseniz, hemen burada bakın şöyle 2 zincir çekmiştik. 3 zincir çekin. Tepe noktasına batın. Kaydırmayla kapatın. 2 zincir. Tığın başını doluyorum. Önce tepesine batıyorum. Daha sonra beline doluyorum. Ama burada bakın şöyle bir açıklık oluyor her zaman. Bayağı bir denedim. Söktüm denedim. O yüzden en mantıklısı bu şekilde oluyor. Hemen bakın dibine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Şu zinciri saymadım. Hemen ilk beline doladığımın tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bakın bir üst sırada şu ortadaki normal trabzanlar 3 tane olacak. 3, 4, 5, 6 diye artacak. Ama şu beline doladığımız trabzanlarımız hep 12 tane kalacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu beline doladıklarımız hiç değişmeyecek. Ama şu ortadakiler her bir sırada bir tane artacak. Evet. Şimdi tekrar 2 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. 2 trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Bakın 2 tane normal trabzanım var. İkisine tek tek batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra başına doladığım trabzanın da tepesine batıyorum. Tığın başını doladım ve beline doladığımın beline doluyorum ve burada bakın arttırmamı yapmış oluyorum. Arada 1, 2, 3 tane normal trabzanım olmuş oluyor. Tığın başını doladım. 1 ikili trabzan, 2 ikili trabzan, bir tane beline doladığımızın tepesine 3 tane oldu. Dördüncüyü hemen beline doladığımız trabzanın beline dolayarak devam ediyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Normal 3 tane ikili trabzan yapıyoruz yan yana.
Dördüncüyü beline doladığımızın beline dolayarak devam ediyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Beline doladım. Daha sonra normal trabzanları yapıyorum. 1 2. Şimdi burada saymadığım için şu zinciri hemen bunun dibine ikili trabzanımı yaptım ve beline doladığımın tepesine batarak kaydırmamı yaptım ve bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Bu şekilde devam edeceğiz. Beline doladıklarımız değişmiyor. Bu ortadakiler hep bir tane fazla. Arttırmamızı tabii ki beline doladığımızın tam tepesine battığımız için artma yapıyoruz. Ve hemen şöyle sihirli halkamın ipini saklamak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bir modeli yaptığımda gerçekten kullanışlı ve gerçekten çok düzgün dursun istiyorum. Düzgün durmadığında çok hoşlanmıyorum. Tam güzel bir şey ördüğümü düşünmediğim için de ne ona hediye verebiliyorum ne de kullanabiliyorum. O yüzden biraz mükemmelliyetçiyim. Yapabilecek bir şey yok. Evet, şöyle hemen kesiyorum ve kesinlikle ip kalıntımız kalmıyor. Şöyle bir sıra daha göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradayım. Tam beline doladığımızın tepesindeyim. 2 zincir tığın başına doladım. Bakın 1 2 3 beline doladığımızla beraber 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4. Bakın tam beline doladığımızın tepesindeyim. Tığın başını doladım. Hemen beline doluyorum. Bir ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve dördüncü trabzan bakın beline dolanmışa denk geldi. Hemen beline doladığım trabzanı tekrar beline doluyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu sırada 1 2 3 4 tane normal ikili trabzanımız oldu. Beline doladıklarımız aynı şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde ne kadar öreceğiz? Ben bu iple şalda örüyorum, battaniye de yapıyorum. O yüzden bunu ben şala da çevirebilirim, battaniye de örebilirim. Ne kadar öreceğiz derseniz, bebek battaniyesi için 1 metre yapmanız yeterli olacaktır. Hatta 90 santim bile yapabilirsiniz. Şal yapmak isterseniz 1,5 metre yapmanız gerekiyor. Şöyle salaş bir şal yapmak istiyorsanız, iyice sizi sarabilecek bir şal yapmak istiyorsanız 1,5, yani şuradan ölçtüğümüzde 1,5 metre gelmesi gerekiyor. Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız da bu şekilde ölçtüğümüzde 1 metre ya da 90 santim gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, ben bunu istediğim boyuta gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna gelmek üzereyim. Ben toplamda 1 metre ördüm arkadaşlar. Evet. Şöyle artık bitiriyorum. Kaydırmayla. Kaydırmayla bitirdim. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Toplamda 3 yumak gitti arkadaşlar. Şöyle 3 yumak ördüm. Şöyle aldığı kadar göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Benim için 1 metre yeter. Hatta 90 santim bile yeterli olur bir bebek battaniyesi için. TV battaniyesi yapacaksanız yine bana göre 1,5 metre yapmanız gerekiyor. Önceden söylemek istiyorum. 1,5 metre için
Siz yine de 5 yumak elinizde bulundurun. Bebek battaniyesinin için 3 veya 4 yumak. Eğer TV battaniyesi yapacaksanız 5 yumak elinizde bulunsun diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum ve çerçevesini başlıyoruz. Kamerayı yakınlaştırdım. Hemen her bir dilimde kaç tane trabzanımız var. Toplamda beline doladıklarımızı saymazsak şu ortadaki trabzanlar 36 tane arkadaşlar. Ben 36 tane ördüğümde tam 1 metre oldu. Sizler ördüğünüzde tam 1 metre olmayabilir. Çünkü elimizin ayarı uymayabilir. Sizinki daha büyük olabilir, daha küçük olabilir. Siz ölçerek yapın. 1 metreye geldiğinde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki trabzan sayılarını bazı arkadaşlar soruyor. O yüzden söyleme gereği duydum. Trabzan sayısı hiç önemli değil. Siz ölçerek yaparsanız 1 metreye geldiğinde bırakın. Hemen şöyle ilk beline doladığım trabzanın tepesine batarak hemen yapraklarıma başlıyorum. Şu ipimi sabitledim. Arkadan ipimi yürüteceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle yan yana trabzan tepelerine batarak çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle hemen yürüttüğüm ip yeterli. Bakın burada 7 tane zincir çektikten sonra hemen önümdeki trabzan değil onun yanındaki yani bir tane atlıyorum ve ilk trabzan tepesi değil. Şu kafanızı karıştıracak. Şunu keseyim ben. O sizin kafanızı karıştırmasın. Evet, bunu zaten içten yürüttüm. Şimdi bakın hemen önümdeki trabzan değil onun yanındaki trabzan ilk trabzan tepesi değil, hemen altındaki ikinci trabzan tepesi değil, üçüncü trabzan tepesine şu şekilde batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Çevirdim. Hemen şu zinciri şöyle beline dolayarak bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra ilmek aldım, başını dolayarak ilmek aldım, tekli trabzan yani tüm ilmekleri kapattım. Şimdi burada 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan. Burada ne yaptık biz? Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. Şimdi hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle geriye döneceğim. Birinci değil ikinci trabzan tepesine batacağım. Bakın birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde batacağım ve kaydırma yapacağım. Hemen yanındaki bakın trabzan tepesine batırıp tekrar kaydırma yapıyorum ve ilk yaprağımı yapmış oluyorum. Tığın başını doladım, şu şekilde çekiyorum ve hemen önümdeki ilk trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada yan yana 4 tane ikili trabzan, 2 3 ve 4. Bakın 4 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Şöyle net miyiz? Bir de bakalım. Evet. Burada yine 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bakın aynı yere yani birinci değil ikinci değil üçüncünün tam tepe noktasına batıyorum. Aynı yere sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde yana çeviriyorum ve hemen beline dolayarak zincirin bir sık iğne, bir tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde olacak bakın. Şimdi burada
Tığın başını doladım. Hemen önümdekini atlıyorum. İkinci trabzan tepesine battım. Bakın birinci değil, ikinciye battım. Yan yana 4 tane ikili trabzan. 2 3 4. Şimdi bakın burada ilk çiçeğin yapraklarını yapmış olduk. Bir çiçeğe 2 tane yaprak düşüyor. Bu şekilde tek yaprağı yapmış olduk. Yani tek çiçeklik 2 yaprağı yapmış olduk. Şimdi hemen ikinci yaprağımıza geçiyoruz. Burada yine 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesi değil, altındaki trabzanın tepesi değil, üçüncü trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Şu şekilde çevirdim. İnanılmaz kolay, eminim anlaşıldı ama ben iyice anlaşılsın diye göstereceğim. Bir tane tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Burada ne yapıyorduk? İlk yaprakta hemen geriye dönüp ikinciye sabitliyorduk. Şöyle ikinciye dönüyorum. Şöyle şunu arkaya alıyorum. Şu ilmeği daha rahat kaydırma yapabilmem için. Kaydırmamı yaptım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Şu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Ve tığın başını doladım. Yan yana 4 tane ikili trabzan. Hemen önümdekine batıyorum. Atlama yapmıyorum burada. 1 2 3 4. Şöyle elimle düzeltiyorum. Eğer kasma yaparsa 7 zincir değil 8 zincir çekebilirsiniz. Trabzanları 5 değil 6 yapabilirsiniz. Onu kendiniz arkadaşlar ayarlayın elinizin ayarına göre. Bu benim için yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen aşağı iniyorum. Burada aynı yere batıyorum. Bakın. Sık iğne ile sabitledim. Ve önce sık iğne, tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Burada bakın ikinci yaprakta tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batarak yan yana 4 tane ikili trabzan. 3 ve 4. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ben 4 tane sıkı sıkı olsun istedim. Çiçeklerim de biraz sıkı olsun istedim. Çok ayrık olsun istemediğim için bu şekilde. Eğer daha ayrık isterseniz trabzan sayılarını 5'e çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 2 taneyi bitirdik. 2 çiçek buraya eklenecek. Bakın biri buraya, biri buraya. Şimdi üçüncüye geçtim. Tığın başını dolamadan hemen bir tane atlıyorum. İkincinin tepesi değil, altındakinin tepesi değil. Üçüncünün tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Çevirdim. Önce sık iğne, tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Burada ilk şeyde yaprakta hemen şöyle arkadan sabitliyorum. İkinciye battım, kaydırma ve yan yana 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4.
Şöyle elimle düzeltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eğer yavaş ördüğümü düşünüyorsanız hızlandırabilir. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aynı yere battım. Sık iğne ile sabitledim. Ve sık iğne, tekli trabzan, yani 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci yaprakta tığın başını doladım. İkinciye battım ve yan yana 4 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve burada 7 zincir çekip bu üçünde neler yaptıysak diğerlerinde de aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Bir taneye sanırım 4 tane çiçek olacak ve çok güzel olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer sonda 2 tane 3 tane artarsa onlar hiç önemli değil. Birilerinin arasına sıkıştırabiliriz. Yani bir tane 2 tane trabzan kaldığında hiç endişelenmeyin. Mesela şuraya 4 tane değil 5 tane yapabilirsiniz. Şuraya 4 tane değil 5 tane gibi sıkıştırabilirsiniz. Evet, ben burayı tamamen bitirip hemen gülleri yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve burayı bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Şöyle 2 yaprak bir çiçek için demiştik ve toplamda 50 tane çiçek yapmamız gerekiyor. Şöyle çift çift 50 tane oldu. Yapraklarımızı tek tek sayarsak toplamda 100 tane yaprak yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kesip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ipimi kestim. Daha sonra saklayacağım. Şöyle hemen göstermek istiyorum kameranın aldığı kadarıyla. Şöyle hemen battaniyemi katlıyorum. Bunu artık bir kenara kaldıralım ve çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle bir kırmızı ipim var. Sizler pembe de yapabilirsiniz. İstediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Hemen burada zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 24, 25 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden şöyle tırnağımla tutuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlk üçgenimi yapmış oldum. Burada tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. Ve buraya da üçgen bir tane kutucuk yapıyorum. Bakın 2 tane oldu. Zincire batarken zincir çekmiyorum. Birinci değil, ikinci zincire battım. İkili trabzan. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve aynı yere batıyorum. Ve buraya bir üçgen yapıyorum. Şöyle geçişlerde zincir çekmiyorum. Birinci değil, ikinci zincire batıp ikili trabzan yaptım. Burada hemen bir zincirim var. Tığın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Birinci değil, ikinci zincire battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle hemen üçgenlerim görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgen yapmışız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Evet arkadaşlar, şöyle sıranın sonuna gelmek üzereyim. En son üçgenimi de son zincirime batıyorum. İkili trabzan, bir zincir, aynı zincire batıp ikili trabzan. Şöyle üçgenlerimi saydığımda toplamda 13 tane üçgenim var. Şöyle şu boşlukları saymıyorum, sadece üçgenleri sayıyorum. 13 tane olacak. Burada bir zincir çekiyorum, çevirdim. Artık gülümüzün yapraklarını yapıyoruz. Üçgenlerin içerisine yapraklarımızı yapacağız. Tığın başını doladım ve hemen ilk üçgene batarak ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5. Çiçekleri 3 milimlik tığla yapıyorum. Çok gevşek olmasını istemediğim için bunu da hatırlatmak istiyorum. Burada 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen dibine batarak sık iğne yapıyorum. İlk yaprağımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şurada yine boşluklar var. Oralara batmıyoruz. Sadece üçgenlerin içine. Yine burada 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı yere batıp sık iğne, bir zincir. İkinci yaprağımı bitirdim. Üçüncü yaprağımı gene bakın şöyle açıp göstermek istiyorum. Hemen üçgenin içine batıyorum. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir, aynı yere battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen yandaki üçgen kutucuğun içine batıp 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum burada. Hemen dibine battım. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim ve diğer kutuya batıyorum. Şöyle 4 tane de gösterdim. Eminim ki anlaşıldı. Ben sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Son bir yaprağım kaldı. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın son üçgene 1 2 3 4 ve 5. Burada bir zincir çektim, aynı yere battım, sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi şöyle uzunca kesiyorum, çünkü hem gülü dikeceğiz hem de gülü battaniyeye dikeceğimiz için şöyle uzunca kesiyorum. Evet. Bakın şöyle içeriden katlayarak, pardon, şöyle düz tarafı içe gelecek şekilde katlıyorum. Bakın zaten hemen gül şeklini alıyor ve çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Hemen bunu şöyle arkadan dikeceğiz. Hemen iğnemi alayım. Vakit kaybetmeyelim diye ben iğnemi geçirdim. Şöyle bir yün iğnem var. Normal iğne ile de dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle elimle düzeltiyorum. Sıkıştırıyorum. Ve hemen şöyle çeviriyorum. Bakın burada öncelikle şöyle bir buradan batıyorum. Bakın ben genellikle şuralardan diktim, daha sıkı olsun diye. Toplamda 50 tane bu gülden yapacağız ve şu şekilde dikeceğiz. Bakın hemen buradan çıkardım. Bir arkadaki şu bakın yaprağın
içinden batıyorum. Diğer şu noktadan çıkarıyorum. 50 tane yapınca hangi yöntem daha sık oluyorsa size de onu gösteriyorum. Bakın ipim burada, bir arkadakine batıyorum. Hemen buradaki bakın yaprağın altındaki üçgen yuvaya geçiriyorum ve bu şekilde sıkı sıkı bir çiçeğim olacak. Bakın arkadan battım, hemen şuradan çıkardım, şöyle devam ediyorum. Hep bir önceki üçgen yuvadan başlıyorum, sıkı sıkı tutması için. Bakın yine bir önceki yuvaya geldim. Şöyle, çünkü bunların sökülmesini kesinlikle istemeyiz. Bakın gördüğünüz gibi sıkı sıkı bir dikiş. Hep ben şuralardan batırdım ve bir öncekinden batırarak yapmaya çalıştım. Hemen şöyle şuradan batırıp karşıya geçelim. Şuralarını da diktim ben. Bakın şurada bir açık yaprak var. Onu da şöyle hemen kapatmak istiyorum. Diğerlerini de hep o şekilde kapattım. Evet, oraya da dikmiş oldum. Ve tekrar şöyle yürütme yöntemiyle ortaya geliyorum. Bakın. Evet. Gülüm dikme işlemi bu kadar. Farklı yöntemler biliyorsanız onları da yapabilirsiniz. Hemen battaniyemi alıyorum. Sizlerle birlikte ilk çiçeğimi şöyle dikmek istiyorum. Çok güzel olacak. Evet. Şöyle hemen bakın. Burada 3 tane trabzanım var. O 3 tane trabzana şöyle hemen bakın şu yuvarlağın şurasına geçmek istiyorum ki düzgün ilerleyelim. Evet. Bakın hemen ilk trabzandan dikmeye başlıyorum. Şöyle. Evet. Birkaç kez gitmek istiyorum ki sökülmesini istemiyorum. Bir kez daha gidelim. Bunu kendiniz ayarlarsınız zaten. Hemen bakın ortaya geliyorum şöyle. Hemen ikinci trabzanı dikiyorum. Evet. Yeterli. Hemen şu diğer uca geldim ve üçüncü trabzanımı dikiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel olacak. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Evet. Şöyle bence bir kere daha yapalım. Yeterli. Evet. Daha sonra ipimi sabitlemek için şöyle bir düğüm atıyorum. Bu ipimi hemen içeriden şöyle iğne yardımıyla yürütüyorum ve hemen kesiyorum. İp saklamaya gerek kalmıyor ve çiçeğim bu şekilde dikilmiş oluyor. Bakar mısınız güzelliğine? Çok güzel olmadı mı? Evet. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 50 tane çiçeğimi ben tek tek dikeceğim. Hemen şöyle çiçeklerimi de göstermek istiyorum. Ben kamera arkasında hepsini ördüm. Şöyle bakın iplerini de aynen uzun bıraktım. Şöyle hepsini bir arada göstermek istiyorum. O kadar güzel ki gerçekten ben çok beğendim. Battaniye bittikten sonra da eminim çok güzel görünecek. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Bu ipleri inşallah karıştırmam. Evet arkadaşlar, ben hemen kameranın arkasında bu güzel çiçeklerimi dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben güllerimi tek tek diktim ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Şöyle kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum ve hemen şöyle buket haline de getirmek istiyorum. Bakın
tam ortadan tutuyorum. Şöyle yukarıya kaldırıyorum. İnanılmaz tok tok duran, şöyle çok güzel bir buketimiz oldu. Keşke şöyle karşıdan gösterebilsem. Gerçi resimlerini çekeceğim. Ama gerçekten çok tok duran, böyle hemen kolunuza aldığınızda gerçekten buket gibi görünen çok güzel bir battaniyemiz oldu arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.